canlı yayındayız. Sevgili Onur Akay ile buluştuk yine bu akşam. Özlediğiniz ünlü sanatçımız, sevilen yazar Onur Akay ile buluştuk ve canlı yayınıma konuk aldım kendisini. Hoş geldin Onur Akay. Onur Akay. Merhabalar Bilal abiciğim. Bütün izleyicilerinize sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyoruz Onur Akay. Seni 2-3 gün görmediği zaman izleyiciler hemen seni sormaya başlıyorlar. Hoş geldin. Bu arada Nelida Manzano Arjantin'den seyircimiz benim özel üyem oldu. Hoş geldin diyorum kendisine. Özel abonem oldu. Nelida Manzano. Hoş geldin diyorum Nelida Manzano'ya. Sevgili Onur Akay'la bugün birbirinden ilginç konular konuşacağız. Kendisi biliyorsunuz aynı zamanda magazinin kara kutusu Onur Akay ve merak ettiğiniz tüm soruları magazinle ilgili bana değil ona sorun. Onur Akay'a sorun. Onur Akay'dan alın haberi. Onur Akay diyor ki yayına başlamadan evvel Bilal abi benim oturduğum yerde Akçay'da fırtına var diyor. O yüzden internette biraz sorunlar yaşanıyor dedi. Ama biz yine de canlı yayın yapmaya kararlıyız Onur Akay'la birlikte. Sevgili Onur Akay, hazırsan başlayalım mı? Onur Akay, Akçay'daki fırtınadan dolayı zaman zaman internette kopmalar yaşıyor Onur Akay. Onur, beni duyabiliyor musun? Onur, duyabiliyor musun beni? Sevgili Onur Akay, Angelica Berrios, Şili'den Birgül Beykoz. Beni duyuyor musun Onur Akay? Duyuyor musun? Şimdi çok iyi duyuyorum. Bizim burada biraz hava fırtına. Sanırım internetlerde sorun var Bilal abicim. Evet. Hande Erçel'in dizisi başladı dün akşam. İzleyebildin mi Onur Akay? Onur Akay, duyuyor musun beni? Evet, duyuyorum. Hande Erçel'in dizisini izleyebildin mi? Aşk ve Gözyaşı. Hande Erçel'in dışarıdaydım. Biraz böyle başlarını izleyemedim ama başlarını izleyen bizimkilerden mesela kardeşim Orçun izliyordu. Biraz böyle başında senaryo ağır gibi dedi bana ama sonradan ben de baktım. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Bilal abicim izledim daha sonra. Yani evet dediği de doğru yani Orçun'un. Biraz sanki senaryo gerçi daha ilk bölüm. Yani ne olacak bilemem ama yine de Hande Erçel'e şöyle bir baktım. Çok güzel bir reklam yüzü ama Bilal abicim oyunculukta hala eksiklik var gibi sanki. Böyle mimik yok yani. Neden öyle bilmiyorum. Neden bu konuyu geliştirmiyor? Çok merak ediyorum. Evet. Ya ben de izledim. Ben hep sizi böyle... Öyle mi? Senin internetinde problem var. Senin internetinde problem devam ediyor. Hande Erçel'i ben de izledim diziyi. Sıkılana kadar izledim ve bir yerde sıkıldım. Eşim Şebnem benden önce sıkıldı. Bilal Bey dedi maalesef dedi bu dizi olmamış dedi. Sebebi de çok basit sevgili Onur Akay. Kore dizisini birebir uyarlamışlar. Hande Erçel ve Barış Arduç'a Kore dizisini uyarlamışlar. Senaryo tipik bildiğimiz, alıştığımız Kore senaryosu ve bize göre biraz ağır. Çok fazla aile içi ilişkiler öne çıkarılıyor dizide. Oyuncular aile baskısı altında. Kore'de çok tutucu, çok varlıklı bir ailenin içinde yaşananlar anlatılıyor. Yani Hande Erçel ile Barış Arduç'un o sevilen iki oyuncunun birebir temasıyla gitmiyor dizi. Hep arada bir aileye gönderme,
filan, böyle bir ağırlık, dediği gibi kardeşine bravo, çok güzel gözlemlemiş. Hep bir ağırlık var böyle senaryoda. Yani Hande Erçel, düşünsene sevgili Onur Akay, aşık oluyor Barış Arduç karakterine. Birbirlerine aşık oluyorlar, evleniyorlar ama Hande Erçel kocasına bambaşka bir adammış gibi, kendisi de bambaşka birisiymiş gibi davranıyor. Bu bile seyirciyi soğutmaya yetiyor, biliyor musun? Yani bir aşk Tabii bekliyor. tabii. İnsanlar bir aşk bekliyor, bir güzellik, bir yakınlaşma bekliyorlar. Bizim Türk insanı böyle sıcaktır. İşte Afra ile Mert'in Yalı Çapkını'ndaki Seyfer ilişkisi gibi. Ya da ne bileyim ben, yani bir sürü örnek verilebilir. Maalesef birbirlerini gaza İkisi getiriyor. Evet, evet. Sevgili Onur Akay'ın yaşadığı bölgede fırtına var. Onur Akay, fırtına da olsa, kasırga da olsa, rüzgar da olsa biz seninle yayın yapmayı çok istiyoruz sevgili Onur Akay. Ama sana bir şey olmasın, köpeğin tatlı Leo'ya bir şey olmasın, ailene bir şey olmasın. İnternet gitsin gelsin, biz seninle yayın yapmayı çok istiyoruz sevgili Onur Akay. Fırtınadan siz korunun yeter. Yani böyle rüzgar çok mu şiddetli? Dışarıdan ağaçların böyle savrulduğunu görebiliyor musun dışarıda? Sevgili Onur Akay. Bilal abicim, istersen sen devam et. Ben bir daha bakayım internete. Eğer olursa sana hemen yazayım ama yani bir tuhaflık var internette. Şu anda ben seni duyuyorum. Şu anda herkes seni duyuyor Onur Akay. Sevgili Onur Akay, seni duyduk. En son konuşmanı duyduk. Seni çok merak ediyorlar. Bugün söyleyeceklerini, yorumlarını çok merak ediyorlar. Sevgili Onur Akay seyircimiz. Ve Onur Akay'la, Onur duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun Onur Akay? Evet, duyuyorum Bilal abicim şu anda. Evet. Seni anlatacaklarını çok merak ediyorlar. Yani sonuçta Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi istenen, beklenen, umulan reytingi de alamadı. Totalde 8. oldu. Diğerlerinde de ABC'de 5. AB'de 3. oldu. Evet, Arzu edilen gibi olma. Hande Erçel üzülmüş müdür sence çok? tabii. E, Yani ikisi de Türkiye'nin starı Evet. Evet. ama Bilal abi, senaryonun da ne kadar önemli olduğu, isterse yani en iyi oyuncu oynasın, en gözde oyuncular olsun dizide. Senaryoda çok önemli demek ki. Çok çok önemli. Ya bunu nasıl öngöremezler? Hayretler içinde kalıyorum. Yani nasıl böyle bir senaryonun, bu kadar ağır bir senaryonun seyirciyi ekrandan uzaklaştıracağını nasıl öngöremezler? Birinci bölümde, dün akşamki bölümde bir ara o kadar ağırlaştı ve o kadar kötüleşti ki senaryo. E, Şey gelince, ya dedim işte bu be. Hande Erçel'in canlandırdığı karakter beyninde bir problem çıkmış ve 3 ay ömrü kaldığını söylemiş ya doktorlar. O zaman Evet, o zaman seyirci ilgiyle seyretmeye başlamıştır ama giden gitti zaten. Diziyi seyretmeyi bırakan o arada çok oldu. O ana kadar. Bu bölümün sonundaydı bu. Müthiş, o müthiş bir dram tabii. Bizim seyirci böyle dramı sever ama e, yani birinci bölüm bir kayıp bence. Bakalım ikinci bölümde nasıl gelişecek senaryo. Yoksa zor yani. tabii yine de ilk bölüme göre üçüncü olması beklenen gibi değil ama işte o da artık ikilisinin yani başrollerinin şöhretinden kaynaklanıyor ama işte acaba şimdi Acaba şimdi ne olacak diye insanlar merak ettiler ve bir beklentiye girdiler. Barış Arduç çok yakışıklı ve çok iyi bir oyuncu. Hande Erçel'in de oyunculuğunun biraz daha düzeldiğini gördüm dün akşamki bölümde.
Hande Erçel'in yapacak çok fazla bir şey yok. Senaryoda ne yazıyorsa onu oynuyor kendisi. Dün akşam ben Hande Erçel'i, Onur sen koptuğunda söyledim, biraz daha beğendim eskisine göre. Ama senaryodan dolayı tabii çok şanssız bir başlangıç oldu. Umarım ikinci bölüm, üçüncü bölüm severiz senaryoyu. Sevgili Onur Akay, duyuyor musun beni? Tabii duyuyorum Bilal abicim şu an. Afra ve Mert'i de konuşacağız Onur Akay seninle. Geçtiğimiz programda senin verdiğin bir müjde o kadar sevindirdi ki Evet. seyirciyi. Afra ve Mert'i de konuşacağız seninle. Yıldız Tilbe'nin parfüm hikayesini duydun mu? Yıldız Tilbe'ye hediye edilen parfümü. Duydum. Bugün okudum Bilal abicim. Ne enteresan değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Seyircilerimize kısaca bahsedelim istersen. Kendisine bir parfüm hediye ediliyor konser öncesi ve onu kuliste sıkıyor. Sıktıktan sonra çıkıyor sahneye ve fenalaşıyor. Kendini kötü hissediyor. Tekrar kulise geliyor. Elbisesini falan değiştiriyor koku üzerinden gitsin diye ama ne çare. Yine rahatsızlığı devam ediyor. Sen bir sahne insanı olarak, sahnelerin 30 yıldır sanatçısı olarak ne diyorsun bu duruma? Bir parfüm insanı böyle rahatsız eder mi? Evet. Çok hediyeler ben de aldım. Daha dikkatli olmak lazım. Şimdi Yıldız Tilbe samimi diyaloglar kuran biri hayranlarıyla. Evet. Öyle bilinen biri. Fakat işte burada aslında ünlülerin güvenlik protokolleri konusunda önemli bir, yani nasıl söyleyeyim, düşündürüyor beni. Demek ki hiçbir güvenlik yok. Acaba o parfüm nasıl yapıldı? Mesela seneler önce Zeki Müren'e de böyle bir şey yapmışlar. Sesini kaybetsin diye. Duydum. Kezzap koymuşlar içkisini. Bravo. Duydum. Evet. Bravo. Bak, iyi hatırladın. İyi hatırladı. Onur Akay, sevgili Onur Akay. Evet. Yıldız Tilbe'nin İsim geliyor mu? Acaba Yıldız Tilbe'ye sabotaj mı yapıldı? Yıldız Tilbe'ye zehirlemek mi istediler Yıldız Tilbe'yi? Böyle bir şey olabilir mi yahu? Parfümü sıkıyor ve sahneye çıkıyor. Sahnede fenalaşıyor parfümü sıktıktan sonra. Acaba zehirlemek mi istediler? Yıldız Tilbe'nin düşmanları mı var acaba? Zeki Müren örneğin çok çarpıcıydı. Alerji de çok önemli bir konu aslında. Alerjisi vardır belki. Daha önceden bilinmeyen bir şeye karşı. Evet. Onun da ortaya çıkmasıyla olmuş olabilir. Onun da önemi burada. İşte tabii bu konularda çok dikkatli olmak lazım. Semahat Özdenses, rahmetli sanatçımız, bana hiçbir yerde açık bir şey içme derdi, ayran. Açık bile içme derdi. İşte Zeki Müren'de yaşadığı o olay çok özeldir. Yani neredeyse sesini kaybedecekmiş. Çok büyük bir şey yaşamış. Çok çarpıcı Zeki Müren örneği. Sıla Deveci diyor ki ne zehirlenmesi ya, bütün şişeyi boşaltmış üstüne diyor. Sıla tabii ki bilmemen normal ama sanatçılar sahneye çıkmadan evvel bir şişe Evet. parfümü bitirirler. Üzerlerine sıkarlar baştan aşağı, ayaklarına kadar her yerlerine sıkarlar. Bir şişe parfüm sahneye çıkmadan önce biter. Yani Onur, sen de mi öyle çıkıyorsun sahneye çıkarken? Bir Tabii şişe. ben de öyle çıkıyorum ama Yıldız Tilbe de senelerdir öyle çıkıyordur ve buna alışkındır. Bu parfümde mutlaka bir şey var. Ya içindeki bir maddeye karşı alerjisi var. E, Yani ya da sahte bir parfüm. Bilmiyorum, yani bir şekilde zarar gördü. Aslında burada denenmesi lazım. Yani güvenlik önemli. Ünlülerin güvenlikleriyle ilgili büyük sorunlar yaşanıyor aslında. Evet, bir güvenlik, yani Yıldız Tilbe'ye belki de kasıtlı böyle bir şey yapıldı. Yani o deminki sorumda doğruluk payı olabilir. Tabii tabii. Afra ve Mert'i soruyorsunuz değerli izleyenler. Onur Akay'ın olduğu yerde Afra ve Mert konuşulmaz mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili Onur Akay da başını sallıyor, konuşacağım diyor ve
Ebru Gündeş'le ilgili bir gelişme var. Onu da konuşacağız ama bir sahne insanıyla birlikteyiz. Ünlü bir sanatçıyla birlikteyiz. Dolayısıyla kendisine ben Level Bel C5 yani Hav Hav şarkısını söyleyen Süleyman Burak Bodur isimli bu gençle Mustafa Sandal arasındaki polemiği sormak istiyorum. Ne diyorsun? Bu Hav Hav şarkısını söyleyen çocuk Mustafa Sandal'a turşu dedi. Eskiler turşu olduğu için deliriyor dedi. Onların devri bitti dedi. Herkes bize gelmeye çalışıyor. Çünkü gençler bizim müziğimizi seviyor. Şansı yok, no mate, defol dedi. Eskisin sen dedi. Ve Alişan'la İsmail Türüt'e de salladı. Pislik dedi, parasızlıktan geberiyorsunuz dedi. Ne diyorsun bu seviyeye sevgili Onur Akay? Çok kötü Bilal abicim. Kendisinin sanki yaşlılık dönemi ile olmayacak mı? Hiç onu düşünmüyor mu? Yani Türk popunun 90'lardaki karizmatik starlarından biridir Mustafa Sandal. Ben ona sahne ve şovun, yani nasıl söyleyeyim, sahne, şov ve ritim kralı derim. Şarkıların ritimleri çok güzel. Dedesinden geliyor zaten. Dedesi Türkiye'nin büyük ritim ustalarından. Hüseyin ileriydi. Evet. Ama şöyle Mustafa Sandal'da onun Hav Hav şarkısı mı? Evet. Hav şarkısı mıydı? Evet, hav 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 hav. Hav 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 hav. Tarçın da bana bakıyor. İşte, hav 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 hav. Evet. Öyle bir şey eleştiride bulunmuş ama tabii şimdi Mustafa Sandal'da mesela öyle şeyler, o kız beni görmeli, bana kazak örmeli. İşte nasıldı? Evet. Arabayla ilgili bir şarkısı vardı değil mi? Arabada. Onun arabası var. Ya o zamanlar evet. 5-6 milyon albüm satmıştı. Rekor kırmıştı yani. Tabii. Onun arabası var. Tabii. Evet. 30 sene evvel. Şimdi böyle şeyleri yani dikkat çekiyor, slogan oluyor. Yani Mustafa Sandal da o eleştiriyi yaparken düşünmeli biraz. Onlar da o şekilde sloganlarla, değişik şeylerle albüm satmış kişiler. Tarkan da öyle. Yani Yakalarsam gibi, Kıl Oldum Abi gibi, bunun gibi şeyler yaptılar yani. Şimdiki gençler de yeni nesile göre yapıyor. Rapçiler zaten farklı tarzları var. Ama çok yanlış o şekilde konuşması. Kendinden önceki sanatçılara saygı olması şart. Saygısı olmadığı için de toplum ona gönlünde yer vermez. Daha sonra yani bunun geri dönüşlerini alacaktır ve çok negatif olacaktır, görecektir yani. Çok negatif, çok seviyesiz bir konuşma. Dušanka Kurunić bizim Sırp seyircimiz. Dragog Bilal'a, Dragog Onur'a diyor. Dragog ne demek bilmiyorum ama herhalde iyi bir şey çünkü altına kalpler koymuş. Dragog Onur'a bir soru soracağım. Evet. Dragog Onur sevgili, yani Mustafa Sandal çok eski bir sanatçı. 30 yıl, 31 yıldır sahnelerde ama hala işten işe koşuyor. Mesela dün akşam Antalya'daydı, full. Bu sene 25 konser yapmış, hepsi dolu. Bu gece Dublin'de olacak, İrlanda'da olacak. İşte yurt dışında da işler yapıyor filan. Yani ilgi gören, beğenilen, sevilen bir şarkıcı. Tamam 30 yıl olmuş ama turşu değil yani bu Hav Hav şarkıcısının iddia ettiği gibi. Yine eski şarkıları, yeni şarkıları hala sahnelerde. Biraz haksızlık gibi geldi bana bu genç şarkıcının Mustafa Sandal'la ilgili konuşması. Biraz da terbiye eksikliği var gibi geldi bana. Bilmiyorum, sen ne dersin? Evet, var. Kesinlikle var. Rapçilerde evet, çok görülüyor. Bir de Bilal abicim, şimdi ben de yayından sonra oturayım da Miyav Miyav diye bir şarkı yapayım. TRT'den geçer mi acaba? Yani sen ki ne kadar güzel şarkılara imza atmış bir söz yazarı ve bestecisin. Yapmazsın, şaka söylüyorsun biliyorum. Kızılcık Şerbeti
Dün gece ikinci bölümü vardı. Yeni sezon, dördüncü sezonun ikinci bölümü vardı. Birinci sezon, birinci bölümde, bir önceki haftaki bölümde Doğan'ın yani çok sevilen Doğa karakterinin görümcesinin kocasıyla ilişki kurması ortalığı ayağa kaldırmıştı. Aile içinde yasak aşk böyle bir şey doğadan hiç beklemezdik şeklinde büyük tepkiler ve Abdullah Bey'in eşi Işıl Hanım'ın da eski sevgilisiyle yeniden beraber olup kafa kafaya verip Abdullah Bey'i soymaya maddi anlamda çalışmaları çok büyük tepki çekmişti. Ve Rütük vasıtasıyla, devlet vasıtasıyla Doğan'ın kocasını aldatması önlendi. Şöyle büyük bir baskı oldu. Rütük'e şikayet oldu vatandaşlardan, sosyal medyadan ve yapımcı senaryoyu revize etmek zorunda kaldı. Değiştirmek zorunda kaldı. O ihaneti falan çıkardı. Ve reyting de geçen haftadan daha iyi geldi. Ne diyorsun bu Kızılcık Şerbeti kaldırılmalı mı sence? Yoksa Kızılcık Şerbeti bu şekilde devam etsin mi? Zaman zaman çizgi dışındaki konulara yer veriyor ama ne diyorsun Kızılcık Şerbeti ile ilgili? Düşüncen nedir? Yok, bence kaldırılmamalı Bilal abicim. O zaman Aşk-ı Memnu'yu da kaldıracaklar. Aşk-ı Memnu her sene tekrar tekrar her yaz yayınlanıyor. Yayınlanıyor. Geceleri ayrı yayınlanıyor. Kanal D her boşluğunda Aşk-ı Memnu'yu koyuyor biliyorsunuz. O zaten bir kitaptan yazıldı, Tabii. diziye çevrildi. Meşhur yazarın biliyorsunuz. Evet. Ama o kitapları da mı toplatacaklar orada da yani yengesiyle? Tabii aile içi ilişki vardı orada da. İlişki var. Bunu işte dikkat çekmek için yaptılar. Yaşayan bizim senelerce tartıştık. Yani bu konu bence çok Türk halkının çok ince noktası bence. Yani Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek hatırlarsınız. Senelerce tartıştı herkes. Evet. Fatih Devlet'in senaryo müdahalesiyle aldatılmaktan kurtuldu. Yoksa Firaz da aldatacaktı Fatih'in karısı Doğa kocasını. Böyle bir şey de ilk defa oldu. Tartışma reyting de getiriyor. Yine birinci oldu. Reytingler çok iyi geldi. Çünkü Fatih'e karşı bir duygusal bağ var izleyicide. Bir de hiç izlemeyenler bile acaba bunu nasıl çözecekler merak etti Bilal abicim. Daha da çok izlendi. Çok doğru söylüyorsun. Reyting arttı. Olan da Hande Erçel'e oldu. Hande Erçel'in dizisi. Hande Erçel'in dizisinin reytingleri 2'lerde 3'lerde o civarda. Kızılcık Şerbeti de 7'ye yakın 7 civarında reyting yaptı. Tabii ki arada çok çok fark var. Reytingler demişken mesela şöyle bir hatırlatma yapalım seyirciye. Hemen bakıyorum. Mesela yeni başlayan Kıskanmak dizisi Nov'da yeni başlayan o da iyi reyting yapamadı. Salı günü totalde 8. oldu. ABD 3. ABC'de 4. oldu. Uzak Şehir yine çok çok yüksek reyting biliyorsun. 14 civarında reyting aldı. En yüksek reyting yani sezonun başlangıcında. Kral Kaybederse totalde 4. ABD 4. O da iyi başlayamadı. Bahar bence sezon bitmeden kaldırılır. Bahar totalde 11. ABD 5. ABC'de 7. Reytinglerde Uzakşehir açık ara önde. Uzakşehir'den bu başarıyı bekliyor muydun yeni sezonda da? Onur Akay. Bilal abicim? Uzakşehir'den bu yeni sezonda da böyle yüksek reyting bekliyor muydun? Böyle güzel reyting alacağını düşünmüş müydün, öngörmüş müydün?
Uzak Şehir'den. Mardin'de çekilen dizi izleyebiliyor musun? Onur Akay'ın olduğu yerde fırtına var. Fırtına var ve internet etkileniyor. Leo ne yapıyor? Leo korkuyor mu fırtınadan? Köpeğin Leo korkuyor mu? Korkmuyor. Bazen şimşeklerden böyle biraz irkilir ama öyle çok korkmaz Bilal abicim. Ee, Tarçın'a da çok çok geçmiş olsun. Leo da acil şifalar diliyor. Çok teşekkür ederim. Tarçın'ın ameliyatının bugün ameliyat olduktan sonra ikinci gün. Dün hiç durmadı. Evin içinde bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya koştu. Sanki hiç ameliyat olmamış gibi ve maalesef kanama oldu. E, dikişlerinde dikişlerinde hafif kan sızıntısı oldu. Hafif kan sızıntısı oldu. Ama Allah'tan dikişler atmadı ve telefon açtım doktoruna, dedi ki lütfen tasmayla onu bir yere bağlayın. Evin içinde bir yere bağlayın, sabit kalsın, koşmasın, hiç kıpırdamasın. Şimdi evin içinde bağladık Tarçın'ı, bana bakıyor, beni çöz diyor. Bağladık evin içinde mecburen. Çok çok Ama öpüyorum Tarçın'ı. evet, 3-4 gün böyle bağlı kalacak, yara biraz iyileşsin. Ee, Ay. Ebru Gündeş'in sesini beğeniyor musun? Bilal abicim bir de Bilal abicim bir izleyicimiz hatırlatmış. Aslında Yalı Çapkını'nda da hani hatırlarsınız Sunay'la Ferit de öyle bir şeyler yaptı. Değil mi? Orada da senaristler bu konuya girdi. Yaptılar ama artık orada Yalı Çapkını'ndan herkes ümidini kesmişti. Seyircinin önemli bir kısmı Yalı Çapkını'ndan vazgeçmişti. O söylediğin bölüme gelene kadar, oraya o konuya gelene kadar ne rezillikler ne kepazelikler yaşandı. Biliyorsun Tabii Yalı tabii. Çapkını'nda. Senaryo orada da çok sorunlar oldu. Çok, çok. Senaristlerin e, daha dikkatli olması gerekiyor bence. Evet, Biraz senaristlerde eksiklikler var. E, Tüm dizilerde yaşanıyor. Yenge enişte arasındaki çekim Türk toplumunun en hassas yani damarlarından biri bence. Daha dikkatli olmaları gerekirdi. daha dikkatli olmak gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Yapımcı akıllıca yaptı. Yalı Çapkını yapıyorsun efendim. Yalı Çapkını'yla bir tutmamak lazım Kızılcık Şerbeti'ndeki rezilliği. Yalı Çapkını Tabii. zaten çizgiden tamamen artık ümidimizi kesmiştik. O mafyatik adamlara Afra'yı yapma çabaları. Bir o gidiyor Afra'ya talip oluyor. Aradan bir 6 ay geçiyor. Bir bakıyorsun başka bir mafya giriyor. O da Afra'ya talip oluyor filan. Böyle aptal aptal şeyler yapılmıştı. Yalı Çapkını ile ilgili, daha doğrusu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili sorularınızı görüyoruz. Hepsini görüyoruz. Onur Akay o konuda sizlere biraz sonra bazı bilgiler aktaracak ama ben öncelikle Ebru Gündeş'i beğeniyor musun? Ebru Gündeş'in sesini çok beğenirim. Sesi güçlüdür. Çok sağlam bir kulaktır. Nota bilmez Ebru Gündeş. Hiç öğrenemedi mi? İlk başta bilmediğini ben de duymuştum ama sonra öğrenemedi mi nota? Ve Öğrenmedi mi kulağı nota sağlam. sonra? Hiç öğrenmedi mi? Hayır. Bilmez yok. Tonunu bile bilmez yani. Tonunu da bilmez. Bilmez. Provada sazlar bulurlar deneyerek yaparlar prova. Burada hangi ton rahat? Evet. Ama sahnede şarkı söylerken çok rahat ve hiçbir aksama yok. Hiçbir tondan kayma yok. Hiçbir tondan hiçbir şekilde kayma yok. Hiç yani Yok. Çok sağlam. çok sağlam değil mi? Tabii çok sağlam Bilal abicim. Nota bilmeyenler arasındaki en sağlamlardan. İbrahim Tatlıses'in işte dişisi gibi Türk müziğinde Kibariye, Ebru Gündeş, Mine Koşan, bunlar istisna sesler. Evet. Evet. Mine Koşan istisna. Çok doğru söylüyorsun. Ebru Gündeş'e bizim çok başarılı, becerikli muhabir arkadaşlarımızdan, genç neslin iyi gazetecilerinden Mustafa Ağda havalimanında Ebru Gündeş'le Evet, çok karşılaş. severim Mustafa'yı. Çok başarılı gerçekten. Çok başarılı. Havalimanında Ebru Gündeş'i bekliyor. Bir yerden
istihbaratını alıyor, geleceğini uçakla ve onunla ayaküstü röportaj yapmak istiyor. Kendisine sorular soruyor ama Ebru Gündeş Mustafa Ağa'nın sorularına konuşarak cevap vermiyor. Başı hep aşağıda. Yani kafa hareketleri, şöyle hareketler, sorulara verdiği cevaplar. Ondan sonra konuşarak verdiği bir cevap mesela nasılsınız efendim, nasıl gidiyor diye sorusuna kolay gelsin, sağ olun diyor. Yaz tatili nasıl geçti diyor. Kafası hep yerde, hareket böyle Ebru Gündeş'in. Yaptığınız düet Norm Ender'le yaptığınız düet çok beğenildi. Tepkilerini size sormak isterim diyor. Konuşmadan böyle yapıyor, böyle. Hiç konuşmadan kafa önde sorulara böyle nedir bu ya? Ne anladın sen bu röportajda? Yani Ebru Gündeş'in bu davranışları neden böyle? Neden konuşmuyor? Ne diyorsun bir sanatçı olarak? Hiçbir şey anlamadım Bilal abicim. Gördüm sabah da programında. Yani e, çok gereksiz. Herkes aynı şey. Hep böyle kolay gelsin. İşte e, hızlı hızlı yürürken başını eğiyor. Muhabirlerin cevap vermiyor. Bunu da işte genç nesil de örnek alıyor. Aynı hareketleri yapıyorlar. Yani orada saatlerce beklemiş muhabir, seni emek vermiş, istihbaratına belki kaç saat bekledi. Çalışıyor. O da yani işi bu. Oraya bir görüntü götürecek birkaç kelime olsun insan söylemez mi yani? Çok yanlış bence. Röportaj yapmış olsun ki müdürlerin, kanalın müdürleri de onu tebrik etsin. Yine de yakalaması da çok önemli tabii. Onu beklemesi de işini yaptığını gösterir Mustafa'nın ama Ebru Gündeş şimdi bence yani yanlış davranış. Bir tek Ebru Gündeş değil. Bunu yapan bazı ünlülerimiz var. Yani çoğu havaalanında bu moda oldu zaten. Konuşmadan yürümek nadiren konuşuluyor. Evet ama Ebru Gündeş'in bu yaptığı da tüy dikti. Evet diğerleri de yapıyor ama Ebru Gündeş hem röportaja meyilli hem konuşmak istemiyor. Böyle hareketler kafa önde filan. Acaba kocası konuşma yasağı mı getirdi kendisine? Konuşma yasağı mı koydu? Konuşmayacak mısın gazetecilerle dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi olabilir de ama sanmıyorum yani. Ebru Gündeş zaten hiçbir şeye cevap vermeyen biridir. Bugüne kadar hakkında ne yazdıysak, ne yazıldıysa başkaları tarafından da hiç cevap verdiğine rastlamamışımdır. Kimse de polemik yapmaz. E, Dikkat ettiysen Bilal abicim. Onda öyle bir ketumluk var yani yapısında. Var ama bu çok dikkat çekti ve tepki de çekti. Biz burada nasıl eleştiriyorsak kendisinin bu davranışını doğru bulmuyorsak Tabii. insanlar da hayranları da şımarık diyorlar. İşte şöhret bizim alkışlarımızla bir yere geldin. İki laf etmeye tenezzül edemiyorsun. Bize ulaşsın. Bize söylediklerin bize ulaşmasından mı korkuyorsun? Neden konuşmuyorsun? İnsanlar halkla işte ilişki kurmaya çekiniyor musun? Bizi küçük mü görüyorsun? Neler, ne yorumlar, ne eleştiriler. Tabii. Önce kendileri menajerleri vasıtasıyla gittikleri yerlere haber verir. Ee, Yeni giren oyuncu olsun, şarkıcı olsun. İşte burada gelin çekin ne olur röportaj yapın diye yalvarırlar. Ondan sonra da Bilal abicim belli bir yere geldikten sonra e, işte böyle hareketler. E, Aynen. Konuşmaz, reddeder, hatta ileriye gidenler de oldu. Yani bir iki satır bir şey söylemek lazım bence. Ben bu tür davranışları yanlış buluyorum. Tabii çok özel bir şey olur. Ona da konuşmayacağım. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Başka bir konu olabilir diyebilir. Yani illa da sessiz öyle yürüyor yani. Bana bir tuhaf geliyor. Evet, evet, sessizce başı önde yürüyor ama hoşlandığı soru olduğu zaman da böyle bu hareketlerle böyle yaparak sözüm ona yanıt veriyor, cevap veriyor. Ben Ebru Gündeş'le çok eski ilk tanışan gazetecilerden biri olarak onun bir büyüğü, bir ağabeyi olarak
medyada onun ilk haberlerini yapan bir gazeteci olarak hiç doğru bulmadım ve buradan kınıyorum kendisini. Çok iyi. Bu tür Aynen öyle. hareketlerinden dolayı. Nelida Manzano burada mısın? Arjantinli özel abonem Nelida Manzano burada mısın? Nelida Manzano Arjantin'den benim özel takipçim, özel abonem YouTube'da. Sizler de dilerseniz özel abonem, özel üyem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey benim YouTube sayfamda açıklamalar bölümündeki yazıyı okuyup o yönergeleri takip etmek. Gerisini zaten YouTube hallediyor dostlar dedikten sonra Onur Akay'la Afra ve Mert konusunu konuşmak istiyorum. Onur Akay öyle bir şey söyledi ki geçtiğimiz son programda Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nun annesini arayıp barışmak istediğini söylediğini ve bunu birkaç kez tekrarladığını, bu telefonları söyledi. Ondan sonra gündem karıştı ve herkes bu ilişkide barışma olacağı ümidine sarıldı. Onurcuğum, yeni bir gelişme var mı hayatım? Bilal abicim var. Şöyle Afra tatilini de uzattı, Amerika'daki tatilini. Aslında daha kısa yapacakmış, uzatmış. Ben söyledim, bir hafta uzat dedim. Ben buradan seslendim, bir hafta uzat, gelme. Başka tatilin yok zaten dedim. Lütfen devam et. İşte bu arada zaten Mert de zaman zaman annesini aramış, öncesinde, sonrasında falan bu dargınlıklar işte başladıktan sonra, yani e, Amsterdam'a gitmiş diye, gitmeden önce de ben tekrar bu konuyu araştırdığımda e, yakın çevre bir umut var diyor, ama yani daha kesinleşmiş bir şey yok. Fakat şu kesinleşmiş: filme, yani film teklifleri vardı, senaryolar vardı. Yine aynı bağlı bulundukları ajansla Afra ve Mert'i sinema filminde beyaz perdeye taşımak istiyorlardı. Senaryolar okunuyordu. Ertelendi ikisinin de. Çünkü Afra Saraçoğlu diziye başlamayacaktı. Sonradan bu dizi çıktı. Ondan sonra Afra'yı düşündüler. E, Ve Mert Ramazan Demir'in yeni teklifler aldı. Ondan dolayı filmi yaz sezonuna bırakmışlar, sinema filmini. O ertelenmiş. Onu öğrendim. Evet. Ama artık yani şimdi ikisi de sette başlıyor. Çekimleri olacak. Bakalım bu arada neler olacak İstanbul'da. Ondan sonra zaten ben de bu aralar tek köşe yazısı yazmıyorum, çünkü çok büyük bir gelişme yok. Afra kesin bir şey söylemiyormuş yani. Kararsız sanırım, ama ikisi de birbirine deli gibi aşık olduğunu yine ben duyuyorum. Hatta e, ikisi de artık ben Mert Ramazan Demir tarafında da yakın bir kaynak buldum. Bu yeni. Çok Onun güzel. yakınlarından. Bir tane daha vardı. Bir tane daha çıktı. Şimdi hiç kopya vermiyorum, ama onunla dertleştiğini duydum. Afra'nın da ama aynı şekilde başka bir kişiyle dertleşiyor. Yani ikisinin de arasını yapmak gerekiyor. Şimdi ikisinin de, bazı tabii Afra'nın daha çok bayanı olduğu için de mutlaka bir şeyler olacak bu sezonda. Yani göreceğiz gibi hissediyorum. Evet, Onur Akay ikisinin de birbirleriyle olan ilişkisi konusunda başkalarıyla dertleştiğini söylüyor. Ve ortada bir gerçek var. O da Mert Ramazan Demir'in barışmak istediği. Bir de bir gerçekte ikisinin de birbirine aşık olduğu, hala unutamadıkları. ısrarla ben söylemedim ama Onur Akay ısrarla ikisinin de birbirlerine aşık olduğunu ve unutamadıklarını şimdi ikinci kez söyledi. Benim söylememi beklemeden Onur Akay'ın aldığı bilgiler onu bu konuşmayı yapmaya mecbur ediyor demek ki. Onur Akay ikisini de yakından takip ediyor. Şunu sormak istiyorum sana. Afra Saraçoğlu'nun tatilini uzatması da çok doğru bu arada. Ben de
buradan birkaç kere seslendim. Bir hafta uzat diye. Çünkü başka fırsatın olmayacak. Bu dizi başladığı zaman artık Mayıs'ın sonuna kadar gider. Şunu sormak istiyorum. Tabii. Onur Akay'a bunu sor diye not aldım. Afra Saraçoğlu neden giyimiyle, fiziğiyle, dış görünüşüyle, özel hayatıyla, yakın arkadaşlarıyla, ailesiyle sınanıyor, konuşuluyor, eleştiriye uğruyor. Ya bu kızı çekemiyorlar mı? Bakıyorum sosyal medyada böyle bir Afra Saraçoğlu ile ilgili sanki böyle bir antilerin bir kampanyası var gibi. Bu kızı yıkmak mı istiyorlar? Var. Bu kızdan korkuyorlar mı? Nedir? Kıskanıyorlar. Onların çoğu Mert Ramazan Demir'e aşık kişiler. Aa, Afra'yı sevmiyorlar. Hatta aa, bugünlerde bir de bana bir sürü mesaj geldi Bilal abicim. Yani belki bahsetmeyecektim ama belki 300 tane vardır mesaj. E, şey e, Daha önceki Mert Yazıcıoğlu evet. onunla barıştığını sosyal medyada işte ileri sürüyorlar. Bazı videolar çekilmiş zaten o sosyal medyanın paylaşımları sonrası. Kesinlikle öyle bir şey doğru değil. Görüşme yani yan yana gelmelerini bırakın, görüşmediler ve bir yerde tesadüf yan yana gelseler de gelebilirler. Sanat camiası bu. Aynı ortama girince barışta olmaz yani. Ki kesinlikle olmaz, barışmaz. Ondan sonra çok büyük bir aşk yaşandı yani. Değil mi? Değil mi? Yani o işi Tabii o geri tamamen unutuldu. uydurma değil mi o? Geri dönüşü olmaz o işin. Uydurma. Yok yok, kesinlikle yok. Yani e, Mert Yazıcıoğlu'nun da zaten ona karşı artık duyguları yoktur diye düşünüyorum. Değil mi? Yani o da yani artık herkes kendi önüne baktı zaten. 3 sene geçmiş aradan. Ben de aynı fikirdeyim Tabii. ama bazıları bir takım insanlar Afra Saraçoğlu'nu aşırı derecede dediğin gibi kıskanıyor. Yani bu kıskançlıkla ilgilidir diyorsun. Bu Afra'nın üzerindeki bu üzerine gelinmesinin sebebi kıskanmakla ilgilidir diyorsun, değil mi? Evet. Sevgili Onur Akay, sevgili Onur Akay'ın yaşadığı yerde Artık öyle bir şey de var. Onlar tabii aynen. antiler de onlar oluyor. Sevgili Onur Akay'ın yaşadığı yerde Akçay'da kendisi Afra Saraçoğlu'nun annesine de komşu. Aralarında 50 metre var. İki bina arasında 50 metre var. Fırtına var. Dolayısıyla zaman zaman kesilse de yayınımızı tamamladık. Sevgili Onur Akay'la 45 dakika yaklaşık sohbet ettik fırtınaya rağmen. Çok teşekkür ediyoruz Onurcuğum. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. İyi ki varsın güzel kardeşim. Sevgili Onur Akay. Ben de herkesten bugün özür diliyorum, kusura bakmasınlar. Hep Estağfurullah. dondu sanırım Bilal abicim. Seni bile hep böyle fotoğraf olarak gördüm. Canlı göremedim. Yazılar akmıyor. Mesajları için herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Artık sezon başlıyor. Set Evet. Evet. planlıyorum. Evet. Daha güzel, daha böyle interneti düzgün canlı yayınlarda yine birlikte olacağız inşallah. Tüm Bilal Özcan TV izleyicilerine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum efendim. İyi akşamlar. Mutlu bir hafta sonu dilerim. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Sağ ol. Eksik olma. Sevgili Onur Akay. Dostlar çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Onur Akay ile bir canlı yayınımız daha sona erdi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın yeniden canlı yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın.